Merhabalar asıl hikayesinin sakinleri. Bildiğiniz üzere bundan birkaç gün önce Fantastik Dörtlü ile alakalı bazı söylemlerde bulunmuştum. Bunlardan bir tanesi de çok fazla Fantastik Dörtlü filminin çıktığı ve her birinin farklı senaryolar uydurduğu, her ne kadar bunların paralel evrenlerde geçse de bir yerden sonra bizleri sıktığını söylemiştik. Ancak bu videoda şunlardan bahsedeceğiz. En önemlisi olan bu filmin baba-oğul trajedik ilişkisini, umutsuz bir kurbanın ve Reddit'in derinliklerinden çıkan acımasız eleştiriler ve en önemlisi ise Galactus'un Franklin'e olan saplantısı, bu beyin taşıdığı akıl almaz potansiyeli ve fan teorilerinin acımasız gerçekliğini ele almaya çalışacağız. Yalnız bu hikaye sandığınızdan çok daha karanlık olabilir. Film Richards ve Storm'un oğlu Franklin'in doğumuyla başlıyor. Ancak bu neşeli olay evrenin en büyük tehdidi Galactus'un dikkatini çekmekten başka bir işe yaramıyor. Galactus gezegenleri tüketme alışkanlığını sürdürmek için Franklin'in içinde filizlenen kozmik gücü ele geçirmeyi saplantı haline getirmekte. Richards bu kurbanı tuzağa düşürmek için uzayda bir dizi teleport köprüsü geliştiriyor ve bu köprüler arasında yalnızca bir tanesi aktif kalıyor. Franklin bu aktif köprünün ortasına konulan bir yem haline geliyor. Çaresiz Storm ise inanılmaz bir güçle Galactus'u o portala doğru iterken kendi hayatını feda ediyor. Ancak tam bir trajedi beklenirken Franklin'in ikonik güçleri devreye giriyor ve Storm mucizevi bir şekilde hayata geri dönüyor. Bu mucize mi yoksa Franklin'in babası tarafından şekillenen bir kabus mu? Şimdi biraz Franklin hakkında sizlere bilgi vermem lazım. Marvel evreninin en güçlü karakterlerinden biri olarak anılmakta. Gerçekliğe bükme, boyutlar ve vakumlar yaratma, hatta alternatif evrenler inşa etme gibi Omega seviyesinde mutant yeteneklere de sahip. Henüz bir çocuk olmasına rağmen bu güçler ona zamanla Marvel çoklu evreni yeniden şekillendirme potansiyeli veriyor. Ancak bu potansiyel Richards'ın kendi hırsları ve korkuluk tarafından nasıl bir araca dönüştürüldü bilmek ister misiniz? Franklin'in güçleri onu bir kahramandan çok babasının bilimsel deneylerinin ve stratejilerinin bir uzantısı haline getirmiş gibi görünmekte. O, babasının Galactus'u yenmek için yarattığı bir süper silah, ama bedelini kim ödeyecek? Biliyorsunuz, Galactus doğası gereği bir tüketici. Onun eylemleri kasıtlı kötülükten değil, doymak bilmez bir açlıktan kaynaklanıyor. Ki bunun hakkında sizlere bir video yapmıştım, Galactus neden haklı diye. Bunu izleyebilirsiniz ve oradan ne demek istediğimi çok daha iyi net anlarsınız. Franklin'i kendi enerji ihtiyacını tamamen sona erdirebilecek bir kaynak olarak görüyor. Bebek Galactus için bir ödül değil, açlığına çare olacak bir anahtar. Ancak bu çaresizlik Galactus'u kurban seçtiği Franklin ve ailesinin trajedisinin bir parçası yapıyor. Bir tarafın hayatta kalma arzusu, diğer tarafın varoluş mücadelesiyle çatışıyor. Acaba kim daha haklı? Filmin ardından şöyle bir Reddit'te dolaşırken adeta bir eleştiri ve teori kazanına düşmüş gibiydim, çünkü muazzam şeyler yazmaktaydı. Birincisi, Galactus'u başka evrene gönderme. Sorumlu bir çözüm. Çünkü Richards'ın köprüsünün yanlış çalıştığı ve Galactus'u yok etmek yerine 616 veya başka bir boyuta gönderdiğini düşünmekteyim. Bu teoriye göre de Fantastik Dörtlü'nün sorunu çözmek yerine sadece başkalarının başına yıkmış gibi oldu. Fantastik Dörtlü sorunu çözmek yerine sadece başkasına pasladı. Ne kadar da kahramanlar yorumu bu hayal kırıklığını gözler önüne serdi. Teori 2'de ise Franklin'in kendi evreni bir psikolojik kaçış. Daha iddialı bir teoriye göre Franklin'in doğumundan sonra kendi diliyle bir cep evren yarattığı ve aileyi oraya gönderdiği düşünülmekte. Bu gerçeklik bükme gücünün başlangıcı olabilir. Ancak bu aynı zamanda Franklin'in yaşadığı travmadan kaçmak için yarattığı bir sanrısal bir dünya olabilir mi? Babasının onu bir yem olarak kullanmasından duyduğu korku bu cep evreni yaratmasına neden olmuş olabilir. Teori 3'te ise çoklu evren problemi vicdansızlık mı, çaresizlik mi? Reddit'teki kullanıcıların arasında yaygın bir görüş var. Fantastik Dörtlü'nün sorunu çözmeye başaramadığı, sadece çoklu evren sorununu başka birine aktardığı yönünde. Bu kahramanların aslında ne kadar da bencil ve düşüncesiz davrandıklarına dair bir eleştiri. Ancak şöyle bir gerçek de var. Fantastik Dörtlü şu an için başka bir evrenin varlığından haberdar mı bilinmez. Ancak şöyle bir eleştiri de var. Bir bebek için tüm dünya yaklaşımı. Filmde biliyorsunuz aile bağlılığı güçlü bir motivasyon olsa da bazı izleyiciler bir bebek için tüm dünya yaklaşımını mantıksız buldu.
Fantastik Dörtlü'nün sözde kahramanlar olarak belirtilen bebeklerini tüm dünyaya yaşamaya tercih etmesi bu durumda bazı içsel çatışmalara neden oldu. Ancak tabii şöyle de bir soru sormak lazım. Gerçekten böyle bir durumda kalsak ve tüm dünyaya karşı kendi bebeğimiz mi sorusunun cevabını büyük ihtimalle bu videoyu izleyenlerin hiçbiri veremez. En önemli sıkıntılardan bir tanesi de Galactus'un zayıf kullanımına dair eleştiri. Galactus muazzam güçte bir yaratık. Galactus'un potansiyelinin altına temsil edilmesi en büyük problemlerden bir tanesi ki şöyle düşün, yani direkt gümüş sörçüyü gönderip bebeği alabilirdi. Kendisi dünyaya inip onlarla savaşması yerine böyle saçma bir komplike bir şekilde olay örgüsünü ilerletmeye gerek yoktu ki bence berbat bir şekilde tasvir edilmiş. Bakın görsellerden yana hiçbir problemimiz yok. Görseller çok iyi. Ama Galactus'un dünyayı inip toprağı koklayıp hadi şu bebeği alayım deyip fıtı fıtı yürümesi bence çok saçmaydı. Genel olarak filmi eleştirecek olursak da film yapısal açıdan başarılı olabilir. Görsel stil, retrofütüristik dünya ve gebelik teması etkileyici. Ancak eleştirisel olarak duygusal ve karakter gelişimi eksikliği dikkat çekiyor. Neden? Videonun başında ne diyor biliyorsunuz, kozmik bir ışına maruz kaldılar ve pat uzaylı oldular. Ya tamam abi, biz de bunu biliyoruz da güzel, o kısımları atlamışlar da yani çok şey geliyor. Ya yalap şap bir tane giriş yapalım da bitsin gibi geliyor yani. Bunun dışında karar ve sonuçları çok dramatik de olsa da Fantastik Dörtlerin evrim geçirmemiş bir aile portresi sunması eleştiriye açık. Özellikle Rich Richards'ın Franklin'i kurban etme kararı bir baba figürü olarak ne kadar acımasızca olduğunu gözler önüne sermekte. Bu bir bilim insanının soğuk mantığının babalık içgüdülerinin önüne geçişiydi. Galactus'un motivasyonunu meydan okuyucu olsa da fiziksel çatışmaların çoğunlukla klişeleşmiş ve potansiyelinin tam kullanılmamış olmasıyla hayal kırıklığına uğramamıza neden oldu. Sonuca gelecek olursak, Franklin Richards muazzam potansiyeliyle Marvel evreninin bir dönüm noktası. Çoklu evren içinde oynayacağı rol, Secret Wars ve Avengers Doomsday gibi yapımlarda merkezi olabilir. Ancak bu bir kahramanlık değil, bir yük. Franklin babasının hırslarının ve acımasızlığının bir sonucu olarak doğmuş. Bir kalkan ve bir silah olarak yetiştirilmiş bir çocuk. Galactus'un Franklin üzerinden beslenme arzusu yalnızca gezegen tüketiciliğinin ötesinde bir hikaye vaat ediyor. Ancak bu konsept film devamında daha fazla sunulmalıydı. Franklin'in içsel psikolojik hikayesi bir trajedik başlangıçta nasıl şekillenecek, bunun gibi daha fazla bence konuya değinilebilirdi. Ancak görsel açıdan çok güzel olsa da hikaye işleniş açısından bence bu bölüm olmamış. Beğenenler var, beğenmeyenler var ama ben beğenmeyenler kısmındayım bu konuda. Bence eski Marvel filmlerinin kalitesinin çok fazla düştüğünün yönünde bir kanaat getirmiş durumdayım. Bakalım sizler neler düşünüyorsunuz? Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kal.